Üçüncü bölüm biterken katil şüphelisi Faruk'un ölümünü yaşamıştık. Katil Faruk değildi. Selin değildi. Peki Caner'i, Faruk'un eşini ve Faruk'u öldüren bu cani kimdi? Bu bölümde katili bulabilecek miyiz? 4. bölüme hoş geldiniz. Faruk'un emniyetin kalbinde, o steril odada öldürülmesi bardağı taşıran son damlaydı. Emniyet müdürü cinayet bürosunu adeta karantinaya aldı. Herkes şüpheliydi, herkes gergindi. Ama adli tıp laboratuvarından gelen bir haber, okları içeriden tekrar dışarıya çevirdi. Faruk'u öldüren o nadir zehir ve Caner'in ciğerlerini dolduran polimer madde, ikisinin de kimyasal imzası Türkiye'de sadece tek bir yasadışı laboratuvarla eşleşiyordu. Bu laboratuvar, 3 yıl önce üniversiteden atılan, dahi ama deli lakaplı eski bir kimyager olan Metin Ersöz'e aitti. Polis kayıtlarına bakıldığında tüyler ürperten bir detay daha çıktı. Metin Ersöz, Caner ve Faruk'un şirketine daha önce iş başvurusunda bulunmuş, reddedilince de onları "sizi kendi biliminizle boğacağım" diyerek tehdit etmişti. Motivasyon vardı, silah vardı, yetenek vardı. Siber suçlar ekibi, Faruk'un karısının o sahte deepfake videosunun yüklendiği IP adresini de tespit edince yapboz tamamlandı. Sinyal, Pendik'teki terk edilmiş eski bir deri fabrikasından geliyordu. Özel harekat timleri fabrikanın etrafını sardığında şafak söküyordu. Başkomiser, megafonla teslim ol çağrısı yaptı. Cevap gelmedi. İçeriden sadece mekanik bir uğultu sesi geliyordu. Ekipler içeri girdiğinde karşılaştıkları manzara bir seri katilin inini andırıyordu. Duvarlarda Caner'in, Faruk'un ve Selin'in gizlice çekilmiş fotoğrafları, masaların üzerinde fokurdayan deney tüpleri ve köşedeki bilgisayarda dönüp duran o deepfake yazılımları ve odanın tam ortasında sırtı kapıya dönük, tekerlekli sandalyede oturan bir adam vardı. "Metin Ersöz, ellerini başının üzerine koy," diye bağırdı başkomiser. Adam kıpırdamadı. "Sana ellerini kaldır dedim." Polisler temkinli bir şekilde adama yaklaştı. Başkomiser, adamın omzuna dokunup sandalyeyi kendine doğru çevirdiğinde zafer çığlıkları boğazlarında düğümlendi. Karşılarındaki kişi Metin Ersöz'dü, evet. Ama Metin Ersöz onları duyamazdı. Metin'in boğazı kesilmişti. Teni grileşmiş, vücudu kaskatı kesilmişti. Adli tabip olay yerine geldiğinde ilk tespiti yaptı, bu adam en az 10 gün önce ölmüş. 10 gün mü? Caner 4 gün önce öldürülmüştü. Faruk ise dün gece. Yani polislerin katil diye baskın yaptığı adam cinayetler işlenirken çoktan ölmüştü. Bilgisayar ekranında yanıp sönen bir not defteri sayfası dikkatlerini çekti. İmleç hala yanıp sönüyordu. Ekranda tek bir cümle yazılıydı. "Kuklayı buldunuz. Peki, ipleri tutanı görebiliyor musunuz?" Biri, ölmüş bir adamın evini karargah olarak kullanmış, cinayetleri onun üzerine yıkmak için kusursuz bir sahne hazırlamış ve polisler kapıyı kırmadan hemen önce buhar olup uçmuştu. Evet, katil Metin değildi. Peki katil kim? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.